Ben ne yaptım biliyor musunuz? Yarım saat boyunca size bahçeyi anlattım ama mikrofon kapalıymış. Bence de köpek. O yüzden yeniden video çekmek için şimdi dışarı çıktım ve dışarı çıktım. Hava bu. Çok güzel ıslana ıslana size video çekmiştim. Şimdi ikinci kere ıslana ıslana size video çekeceğim. Önce bahçenin ön tarafından başlayalım. Burada hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Bu arada bilen bilir bahçeyle ilgili değişiklikler yapıyorum. Bu videoyu çekme amacım aslında o. Ama komple şöyle bahçeyi de göstermek istedim sizlere. Burada ortancalarım var canlar. Ortancalarımı biraz önce gördüm, size çekim yaparken çiçek açmaya başlamışlar. Şimdi bana ortanca bakımı da çok fazla soruyorsunuz. Ortanca dışarıda olmalı. Çok fazla ışık almamalı. Burası sabah güneşini 1 saat falan alıyordur. Yani öğlen gibi 1 saat falan alıyordur. Onun dışında gölge bir alan. Ortancaları budarken dikkat edin, ben onu bilmiyordum. O yüzden çok çiçeksiz ortanca zamanı geçirdim bu bahçede. Ama artık mesela bu dalda çiçek çıktı. Çiçeği bitti. Sonra bu dalı budamanız gerekiyormuş. Komple budama yaptığınızda çiçek açmıyormuş. Sizin de bilginiz olsun. Evet, burada köşede kamelyam var. Kamelyama ama bir besin desteği falan yapmam lazım. Kamelya da çok fazla ışık seven bir bitki değil. O yüzden bu köşede rüzgar falan da çok sevmiyor. Ama iyi bir bakıma ihtiyacı var bu arkadaşın da. Ne yazık ki çok, çünkü tomurcukları şöyle açamadan kurumuş. Ama şurada canlı bir tomurcuğu da var. Vay, hadi bakalım. Burada akubalarım vardı. Bunları budadım çünkü kabuklu bit oldu. Çok fena. Akuba nedir derseniz şudur. Eğer gene gölge bir bahçeniz varsa Akuba japonica bu bitkiden dikebilirsiniz. Ben bunu çok seviyorum. Böyle boya dökülmüş gibi yaprakları var. Gölge alan seviyor kendisi. Düzenli arada bir budamasını da yaparsınız. Güneş falan gördüğünde de böyle ne yazık ki yanmalar oluyor. Burada dünya tatlısı defnem var. Çok güzel büyüdü. Yani daha küçük de aldığımda top şeklinde vermeye çalıştım. Gene aldığım gibi ama şuraları falan unutmuşum. Burada da Yasemin'im var ve ortada en güzel bitkim ama Japon akçağacım var. Yağmur başladı gene. Neyse, ıslanacağız. Japon akçağacı çok güzel oldu. Çok güzel doldurdu burayı ya. Bu alanı çok seviyorum ben gerçekten. Buranın da altına mesela yabani otlar çıkmasın diye bu çakılları taşıdığımız çuvalları falan sermiştik. Burası damlama sulama sistemiyle sulanıyor. Bütün bitkilerin altında şu borular geziyor. Ama arada tabii ki hobi olsun diye ben de elimde hortumla bu alanın sulamasını yapıyorum. Bakın, geçen sene gündüz sefası ekmiştim buraya. Çok güzel çıkmıştı. Onların tohumlarını saklayıp bu sene yine ektim ve yine çıkmaya başladı minik kuşlar. Oradan çıkacaklar işte. Buradan tel çitleri doğru saracağım. En son şeye kadar ne o, defneye kadar gitmişti buradan. Evet. Şimdi bu tarafa geçelim. Çok tatlı yağmur yağıyor. Bunlar bahçeyle ilgili çalışma malzemelerim. Toprak ve cüruf var içinde. Onları nerelere kullanacağımı göstereceğim. Limonum böyle cayır cayır bir güneş altında değil ama gayet güzel bir şekilde bu arkadaş da bana limonlar vermeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi bir sürü tomurcuğu var. Bayağı bir limonum olacak bu yaz gibi gözüküyor. Bu arada yaz kış limon veriyor. Hani şey değil. Böyle sadece yazın falan vermiyor. Çok sağlam yağıyor. Verandaya kaçayım. Evet, burada anlatayım. Burada armutum var. Armutum ne yazık ki bir ara hastalandı. Gövdesi kopkoyu oldu. Kanser dediler. İşte ilaçlamasını falan yapmıştım. Bu sene hiç bu kadar, yani diktiğimden beri hiç bu kadar yaprak vermemişti ama bu sene ciddi anlamda böyle çok güzel yapraklandı ve birkaç çiçek de açtı. Sanırım büyük ihtimalle bu sene armudunu yiyeceğim bu arkadaşın. Şurada kuşkonmaz var. Bu arkadaşı evde çok iyi anlaşamadığım için buraya koymuştum. Geri kaçıyorum.
Burada güzel bir şekilde armuda sarıla sarıla gidiyor kendisi. Burada bodrum ve çeşme papatyaları. Papatyaları çok fena sardım ben bu bahçede arkadaşlar. Bunları işte çiçekleri falan geçtikten sonra dibine kadar budamasını yapıyorum. Kış ayını falan öyle atlatıyor. Ve sonrasında da böyle coşmaya başladı yeniden. Çok güzel oluyor bunların hepsi böyle büyüdüğü zaman. Buraya da lavanta tohumu ekmiştim. Bakalım, umarım çıkacaklar. Evet, veranda bu şekilde. Sulu sıkılarım çiçeklendiler. Ya veranda çok dağınık. Şimdi bir tane depo yapacağım. Onu da göstereceğim. Bu dağınıklığın hepsi oraya gidecek. Benden sukulent videosu isteyenler var biliyorum. Bir ara kesinlikle çekeceğim ama öncesinde bu ortamın toparlanması gerekiyor. Sonra işte bakımını nasıl yapıyorum, elimde hangi bitkiler var falan çok anlamıyorum bitki türlerinden ama sizlere tabii ki de göstermek isterim. Şu bölge felaket çiçeklendi ama şimdi orayı göstereceğim size. Şuraya bakar mısınız? Oy, hepsi çok güzel. Evet, bu alana gelirsek arkadaşlar, şimdi geçen yaz ayı boyunca ciddi bir böcek sorunu yaşadım. Şuradan yağmur olmadığı yere kaçayım. Bu alanda çok fazla işte karınca, böcek vesaire oluyor. O yüzden bu alanı çakılla döşemeye karar verdim. Zira yazın da böyle keyifli işte şimdi benim güneşim buradan doğuyor, böyle bu taraftan batıyor. Burası da böyle akşamüstü gibi falan artık çok tatlı gölge oluyor. Hem de ağacım da var burada. Liriodendron tulipifera, Amerikan lale ağacı. Onun da güzel gölgesi oluyor. Burada kendime bir oturma alanı yaptım. Tabii eksikleri var. Şuraya bir tane şezlong tarzı bir şey alacağım herhalde. Bakalım. Ortaya belki bir ateş yakmak için bir şey alabilirim. Burası bu şekilde. Burayı nasıl yaptım? Altına yabani ot şeyleri, bezleri var şunlardan. Onlardan koyup üstüne de şimdi bu çakılları taşıyacağız tabii ama el arabası yok. Ne yapalım ne yapalım dedik. Bayram zamanı babam da bahçedeydi, bana yardımcı oluyordu. Ablamın pazar arabasıyla bunları taşıdık. Aklınızda olsun, hani iki tekerleği olan her şeyle böyle ağır malzeme taşıyabiliyorsunuz. Tabii ki çok yükleme yapmayın yani. Evet, bu verandada koltuk cilalayıp buraya aldım koruma örtüsüyle beraber. Şimdi bunlar kampanula mıydı, çan çiçeği. Bunları biraz sonra göstereceğim alana dikmiştim. Aysel abla dedi ki, onlar tanıyan var ki vardır Instagram'da. Onlar dedi güneş sevmezler. Ben de hiç araştırma yapmadan oraya dikmiştim. Onları çıkar dedi, gölgeye al. Şu an deneme yapıyorum yani bu ağacın gölgesinde aşağıda mutlu bir şekilde olacak mı bakalım. Duruma göre ya burada kalacak ya da yeniden yerini değiştireceğim. Yasemin'im açmış. Şu an felaket yağmur yağdığı için 5 dakika ihtiyaç molası veriyorum. Size değil, kendime. Video devam edecek, gitmeyin bir yere. Evet, benim 5 dakikalık molam 2 saat sürdü. Çünkü 2 saattir aralıksız yağmur yağıyor. Ama artık devam edebiliriz. Durdu çünkü. Şimdi bu kısmı yaparken çok zorlandım. Çünkü benim bahçenin toprağı rezalet. Ve burayı böyle yontarken yani çapalarken ne yazık ki 3 kere falan yapmam gerekti ve çok yoruldum.
Bu arada çapa erkek işiymiş arkadaşlar. Zaten onu yaparken anlamıştım ama sonradan birkaç arkadaş da söyledi. Çapa dedi erkek işi, sen ne yapıyorsun? Ha, feminist damarım tutmuştu ama ciddi anlamda çok zor. Hele ki kil alanda çalışırken. Şimdi burada şöyle bir durum var. Ne yazık ki bu kenarlardan da çok fazla yabani ot geliyor. O yüzden şöyle yaptım. Bunlar gene gördüğünüz gibi yabani ot örtüsü. Bu kenardaki yabani otları güzel temizledim. Sonrasında bu örtüleri ayarladım. İşte alev ağaçlarına gelen kısımları kestim. Şimdi üstlerine böyle cüruf dökeceğim. Böylece ışığı göremeyen yabani otlar haliyle yaşayamayacaklar. Ama şöyle bir durum var tabii. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir kısmı gözüküyor, bir kısmı gözükmüyor ama lale soğanları falan diktim. Buradaki lale soğanlarının çıkmasına engel olmamak için buraya ne yazık ki yabani ot örtüsü örtemeyeceğim. O yüzden muhtemelen üstüne sadece güzel bir toprakla tesviyesini yaptıktan sonra cüruf eklemeyi planlıyorum. Onu tahminimce diğerleri aşıp çıkacaktır. Bu arada bahçeye bu tarz bitkiler dikerken lütfen çukurunu daha geniş açın. Saksı genişliğinden daha geniş bir çukur açın ve daha sonrasında temiz toprakla, altını ve yanlarını temiz toprakla, güzel bahçe toprağıyla doldurun. Yoksa kökler bu tarz bir toprağın içerisine kolay kolay giremeyecektir ve bitki sorun yaşayacaktır. Şimdi buradaki bitkilere baktığımızda bodrum şuraya bakın. Bahçe çok kötü diyorum ya. Kil yani çekemiyor hemen suyu. Burada şimdi bodrum papatyası var, çeşme papatyaları var, işte yıldız çiçekleri var, lavanta da diktim. Nerede lavantam? Şurada. Bir de şuraya lavanta diktim. Güneş seven bitkileri olabildiğince bu alanda değerlendirdim. Umarım ki mutlu olacaklar. Dediğim gibi oralarda böyle soğanlı bitkiler falan da var. İşte bazıları böyle çok güneşte yanmasını istemediğim bitkileri de elma ağacının altına koydum. Bu arada güzel güzel elmalarım da oluşuyor. İşte ilk taşındığım sene bu ağaç elma vermişti. Of, tadı nasıl güzeldi, bir de böyle dolu dolu vermişti. İşte ben bizim iş yerinin orada çöpü temizleyen amcalara, herkese dağıttım bu ağacın meyvesini. Umuyorum ki bu sene de öyle olacak. Evet, çim konusuna gelirsek arkadaşlar, gördüğünüz gibi çimler ne yazık ki hem ayrık var. Ayrık tam olarak yok ama böyle bir, nedir onun adı? Yabani buğday mı ne bir şey oluyor. Şöyle bir arkadaş sarmış durumda. Muhtemelen biliyorsunuzdur. Yani şöyle bir kökü var. Şimdi bu bahçeye ben kimyasal ilaçlama yapıyorum. Bakın. Böyle böyle tohum da çıkarıyor. Kimyasal ilaçlama yapıyorum. Kimyasal ilaçlama ile ilgili aklınızda bulunsun. Havanın 20-25 derece, yani 20 dereceden fazla olması gerekiyor. Yabani ot ilaçlaması yapıyorsanız eğer, yoksa hiçbir işe yaramaz. O ilacın ısıyla birleşip yaprakları ve oradan da köklere doğru gidip yakması gerekiyor. İşte normalde hafta sonu ben bu hafta sonu ikinci ilaçlama turunu yapacaktım ama yalan oldu tabii ki. Bakın şu komple bir tane böyle bitki. Evet, o ilaçlamadan sonra haliyle boşluklar oluşuyor. Gördüğünüz gibi buraları da tırmıkla hem bu ölü dokuları alıyorum, ölü yaprakları alıyorum. İşte ölmüş olan, o da her neyse, onları temizliyorum. Hem de buralara ara ekimi yapacağım, tohum ekimi yapacağım. Ona da birazcık hazırlamış oluyorum. Çünkü toprağı da havalandırmış oluyorum. Çok güzel bir tane ayrık temizleme aleti aldım. Yani link veremeyeceğim ama baksanıza bir sürü şeyler var. Ayrık değil bu arada, çok özür diliyorum. Ot temizleme aleti aldım. O ot temizleme aletiyle de böyle derin olanları temizliyorum. Bir de eğer toprak ıslaksa da böyle köküyle beraber ama çekin. Köküyle çekmezseniz hiçbir işe yaramaz. Merhaba solucan. Solucanlar candır. Solucanlara iyi davranın. Toprağın kalitesini arttırıyorlar. Evet, öyle hem bu ilacın işe yaramadığı yabani otları elle temizliyorum. Aletle temizliyorum. Hem de işte şöyle çukurlar açıyor alet ama hiç sorun değil. Bunlar toprağın havalanması için çok güzel işe yarayan çukurlar aslında.
Sonrasında da boşalan alanlara da böyle çim tohumlarımı ekiyorum. Yani şu an şöyle daha güzel gözükecek işte. Buralar benim ektiğim çim tohumları, diğer yerler yabani otlar. Bir şekilde bu mücadele kısa sürmeyecek, orası kesin. Böyle 2 günlük bir mücadele değil ya da tek mevsimlik bir mücadele değil. Ama en de sonunda kazanacağım. O yabani otlar buradan gidecek. Evet, gelelim şimdi bu alana. Bu alanı niye böyle yaptım? Bu alan komple gene yabani ot örtüsü ve üstüne de çakıl taşıyla kaplandı. Ve sonrasında da şu ayraçlardan aldım. Böyle ahşap doğal bir görüntü olsun diye. Bunu zaten yapımını YouTube kanalımda paylaşmıştım. Bahçeyle ilgili ilk projem sebze yatağı. Kediler falan gelmesin diye bu budadığım leylancelerin yapraklarını, dallarını falan buraya koymuştum ama tabii sonrasında bahçe için toprağım olmadığından buradan kullandım ve şu an burası çok boş yani. Ama o kapının girişindeki topraklardan buraya taşıyacağım. Şimdi bu evlerde depo alanı ne yazık ki çok sıkıntı ve o terasta gördüğünüz ıvır zıvır bütün malzemeleri koyacağım bir şeye ihtiyacım vardı. İşte gerekirse işte kışın çim biçme makinesi. Bir de evin içinde de çok fazla saksı, ıvır zıvır var. Tabii ki bu kadar bitki olunca. O yüzden bahçeye bir yapı marketten minnoş bir tane ev şeklinde depo aldım. İşte onun da beton üstünde olması gerektiği için güzel bir şekilde babişkolarla beraber beton döküldü buraya. Kurumuş mudur? Kurumuştur bence. Artık betonum var. Yaşasın. İşte şu şeyde yani şu şekilde bir ev olacak. Görselde gösteririm zaten. Merhabalar. Araya giriyorum. Peki niye araya giriyorum? Çünkü evi bitirdim ve size göstermeden olmaz yani, çatlardım. Bakın. Ya şunun tatlılığına bakın. 3 günümü aldı bu evi yapmak. Şu an cilalandı da. Dün cilasını yaptım. Bugün ufak tefek birkaç tane daha eklentisi var. Onları tamamlayacağım. Şuradan düşmeden geçip size içinde göstereyim. Bu şekilde minnoş bir depo alanı olacak burası. Gerçi millet şey diyor, niye buraya depo yapıyorsun? Ev gibi kullansana, içine masa sandalye falan. Ama dün içinde çalışırken şunu fark ettim. Aşırı sıcak oluyor. O yüzden içinde oturmam imkansız. Ama şunun tatlılığına bakın. Şimdi çatısını cilalamadım çünkü çatıya şıngıl gelecek ve nasıl yapacağım bilmiyorum ama şıngılla kaplamam gerekiyor nem rutubet almaması için. Ama ya şu pisliği falan da temizledikten sonra bence çok tatlı olacak. Evet, videonun kalanına devam edelim. Öpüyorum hepinizi. Bay bay. İşte şu koltuk da terastan çıktı. Terasa başka bir takım almayı planlıyorum. Çünkü bunu da böyle sukulentler için, komple sukulentlerim işte yağmur altında sorun olmayacak olanları falan buraya getirmeyi planlıyorum. Bunu tabii böyle koyduğumda çok şık olmadı. Ya buna da güzel bir yer bulacağım şimdi, evde bir oluşsun, artık sığarsa şuraya koyarım ya da farklı bir yere. Ona da sukulentleri koyacağım. Kışın ne yaparım diye düşündüm. Şurada naylon almıştım ya arkadaşlar. Ondan bir tane daha aldım. Kışın da bunun üstünü örttüğümde sere gibi olacak. Yani sukulentler onun içerisinde olabilecekler. Hiç sorun olmayacak. Şu an gördüğünüz gibi zaten dışarıdalar. 2 saattir yağmuru yediler. Ya bunlar bayağıdır burada bu arada. Ve hiçbir şekilde sorun falan yaşamıyorlar. Şu bir şeyler olmuş buna ama güneşten belki yanmıştır, bilmiyorum. Bakalım yani. Mutlular. Mutlu olmayan yapacak bir şey yok. Bütün bitkileri mutlu edemeyiz. Doğru yerde, doğru şekilde yaşamaya ve adapte olmayı başaran bitkiler bahçemde mutlu bir şekilde yaşayacak. Evet, yani sonuç olarak canlar, bahçede çok fazla işim var. Ama her şeyden önce ilk planım, şimdi çimi en sona bırakıyorum. İlk planım şurayı hani gerçekten böyle çok güzel bir hale getirmek. Hava durumuna göre ikinci ilk planım şuraya evi kurmak. İşte yarın falan hava düzelirse eğer buradaki parçaları ayırıp buradaki evi kurumunu halledeceğim. Öyle yani. Şurayı da göstereyim.
Batıyorum. Burada hostalar var. Bunları da yeni aldım. Şu an burada durmalarının tek sebebi güneşi çok fazla sevmiyorlarmış ve buraya adapte olup olamayacaklarına bakıyorum. Yani bir güneşten kaynaklı yanma vesaire olacak mı, olmayacak mı onu gözlemleyeceğim. Eğer olmazsa ve mutlu olurlarsa ya böyle dekoratif güzel bir saksı alacağım bu arkadaşlara ya da belki bir delik açıp buraya dikebilirim bile bu çocukları. Burada da süs adaçayım. Şu an tabii yağmurdan dolayı kafaları aşağı eğilmiş durumda ama ya arkadaşlar bu 2-3 kök falan var sanırım burada. Rüzgar almayan bir alan istiyormuş. O yüzden buraya diktim ve ya gördüğünüz gibi köşeyi o kadar güzel yaptı ki bu. Hayranım ben bu bitkiye. Ve böyle dik durduğunda daha da güzel oluyor. Yani. Evet, başka söyleyeceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Sanırım ayrıntılı anlattım. Çim iyileştirmesi konusunda kendimi geliştirip sizlere belki de o konuyla ilgili tek bir video çekebilirim. Çünkü bu sorunu yaşayan, bahçesi olan, işte köyünde, evinde vesaire çimiyle ilgili sorun yaşayan arkadaşlara da bir en azından fikir olsun diye. Söyleyeceğim başka bir şey var mıydı diye düşünüyorum. Gene yağmur geliyor arkadaşlar. Ya böyle keyifli bir bahçe haline getirip kendimi daha da geliştirmek istiyorum. Aslında yaptığım her şey bir nebze de olsa kendimi geliştirmek ve sınırlarımı zorlamakla alakalı. Zorlamayı seviyorum, sınırları sanırım tek başıma. Tabii arada yardım alarak ama elimden geldiğince tek başıma minik bir cennet yaratmaya başladım herhalde bahçemde, bilmiyorum. En azından adım adım güzel bir yere doğru gidiyor. Öyle. Siz ne düşünüyorsunuz? Tavsiyeniz, fikriniz varsa onları da her türlü açığım. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için, izlediğiniz için. Umuyorum ki bir nebze de olsa böyle bir değişiklik olmuştur. Sizlere de faydası olmuştur. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.